Bedensel'den herkese merhabalar. Bugün çocuklarda beden ölçüsü alırken nelere dikkat etmemiz gerektiğine değineceğiz. Öncelikle beden ölçülerini alırken yetişkinlerden çok farklı olmadığını söylemeliyim. Bizlerde olduğu gibi mezuramızı yere paralel olacak şekilde hafif parmağımızın ucunu içeride tutarak çocuğun göğüs, bel ve kalça ölçülerini alabiliriz. Burada dikkat etmemiz gereken husus altı bezli bebeklere dair. Eğer bebeğimizin, çocuğumuzun altı hala bezli ise ölçü alımı da o şekilde olmalı. Biliyorsunuz bebeğiniz o kıyafeti altı bezli şekilde giyecek. Bu yüzden bez payının da ölçünün içinde olması önemli. Bu konuya dikkat edelim, kalıplarımız dar olmasın. İkinci nokta omuz ölçüsü. Çocuklarda fiziksel durumlarından kaynaklı tek omuz ölçüsü ile çalışıyoruz. Fakat tek omuz dediğimizde siz yetişkinlerdeki gibi bir ölçü alımı düşünüyorsunuz. Yani ne yapıyorduk? Yetişkinlerde tüm omuz ölçüsünü alıp bunun yarısını kalıba yansıtıyorduk. Çocuklarda ise yarım omuz değil tek omuz ölçüsü olarak çalışıyoruz. Peki bu ölçü alımını nasıl yapacağız? Boynumuzun bittiği ve omzumuzun başladığı noktaya mezuramızı yerleştireceğiz ve kayma yapmadan omuz ucumuza kadar olan mesafeyi ölçeceğiz. Omuz ucunda mezuranın aşağıya eğim almamasına dikkat edelim. Ölçümüz kola doğru uzamasın. Boyun kısmındaysa yukarı doğru ovallik vermesin. Değindiğimiz ayrıntılara dikkat ederek aldığımız ölçü bizim tek omuz ölçümüz oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yetişkinlerden farklı. Omuz ölçüsü alımında ilk başlarda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Malum bebekler biraz hareketli oluyor. O nedenle ölçülerden emin olmak adına elinizde olan kıyafetlerden faydalanarak aldığınız ölçüleri teyit edebilirsiniz. Hatta ben sizin yerinizde olsam tabii bunu üretim yapan arkadaşlar için söylüyorum özellikle. Kalıplarından memnun kaldığım bir bebek mağazasına gider mezurayla omuz ölçülerini tek tek ölçerim. Hatta gerekiyorsa bel kalça ölçülerine şöyle bir bakarım, notlarımı alırım. Sonrasında çalışmalarımı yaparım. Bu hem ölçülerle ilgili size daha iyi fikir verecektir, hem de göz aşinalığınız gelişecektir, gözünüz gelişecektir. Üretim yapanlar için her şeyden önce Ar-Ge çalışması çok önemli. Lütfen ezbere çalışma yapmayın. Mutlaka ölçülerinizi, kalıplarınızı araştırarak, teyit ederek çalışın. Gelelim arka uzunluk alımındaki ayrıntıya. Yine burada da yetişkinlerdeki gibi ölçü alımı yapabilirsiniz. Üst omurdan bel çizgisine kadar mezuranızla ölçü alabilirsiniz. Ölçü alabilecek şartlara sahip değilseniz her beden için artı 1,5 santimlik uzama yeterli olacaktır. Mesela 1 yaş kalıbı için biz 19 santim arka uzunluk almıştık. Siz eğer 2 yaş için çalışıyorsanız arka uzunluğu 20,5 santim alabilirsiniz. 3 yaş için çalışıyorsanız 22 santim alabilirsiniz. Her beden artımında 1,5 santim ekleyebilirsiniz. Bu artışı devam ettirdiğinizde zaten siz de göreceksiniz ki 15-16 yaşa kadar yetişkinlerdeki genel arka uzunluk mesafesine uzanıyoruz. Yani 40-41 santime ulaşıyoruz. Tabii şöyle bir ayrıntı da ekleyelim. Ben burada genel serileme ölçüleri veriyorum. Sizin çocuğunuz minyon bir çocuksa 1,5 santimlik pay belki biraz fazla gelebilir. Ya da gelimli ise az gelebilir. Burada genel kabul görmüş paylardan bahsediyorum arkadaşlar. Siz bebeğinize göre benim verdiğim paylardan feyz alarak eksik ya da fazla paylarla çalışabilirsiniz. Arka uzunluk ölçüsü değinmek istediğim son noktaydı. Bu videoyu sizden gelen sorular üzerine hazırladım. Gelecek videomuzda da yine sorularınıza cevap bulmaya çalışacağım. Fakat konumuz bu sefer büyük bedenler olacak. O yüzden büyük bedenlerle ilgili sormak istediğiniz ne varsa bu videonun altına yazın ki eksik kalmasın. Yine tabii ki çocuk bedenleriyle ilgili de sorularınız olursa, eğer benim es geçtiğim şeyler olursa onları da yazabilirsiniz. Tüm bunların dışında videomuzu beğenirseniz, paylaşırsanız, bizi takip ederseniz çok seviniriz. Yeni bir videoda görüşene kadar hep bizimle kalın. Hoşça kalın.